Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Hepinizin oynadığı oyunlar nasıl yapılıyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmeyenler de var, düşünenler de var. Bugün sırrını çözeceğiz arkadaşlar. Teknoloton diye bir kanaldan buldum. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi geçelim arkadaşlar video. Bir dakika arkadaşlar, geçmeden önce sakın kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Ne olur hadi. Videoya geçelim arkadaşlar. Oyunları seviyor musunuz? Ne tesadüf, bizler de seviyoruz. Ancak saatler içinde bitirdiğimiz oyunları son haline getirmek bazen aylar, hatta bazı durumlarda 12 yıl sürebiliyor. Animasyon, grafik ve müzik gibi departmanlarda çalışan yetenekli insan orduları veya oturma odasında kod yazan tek bir kişi. Kısacası iyi oyun yapmak hiçbir zaman kolay bir iş değil. Bu hafta Skylander serisiyle oyun stüdyosunu sizler için ziyaret ettik. Ve bir oyunun en basit halinden konsolumuza veya bilgisayarımıza gelene kadar hangi süreçlerden geçtiğini araştırdık. Oyun yapmaktan bahsediyoruz. Bu nedenle her şeyin başı fikir. Well, the way that we make games is we start out, of course, with ideas. So we get together all of the creative people that we have here at the studio, and we say, what kind of game do we want to make? So, we want to make a fantasy adventure game for kids. What could that be like? And so the artists start to sketch out images, and the game designers use their tools to mock up small parts of the game. Then we get back together again, and we say, well, how well is this working? So once we have an idea of the images that we want and the aspects of the game that we want, we come together and we create a plan, a great big sort of document that describes how the game's going to work. And that's really the master plan. And then we spend anywhere from a year to 2 years creating all of that. Bu adımlar tamamlandığında çizim konusunda yetenekli sanatçıların sırası geliyor. Bu insanlar hem çevre hem de karakter modellemelerini yapıyor. So I think what's really important about being an artist for a video game is that you have to draw. I mean, that's the first thing. You draw a lot. People think that it's just ability to draw. It's a talent. But what we don't realize is that I spend all my time drawing as a kid, and I still do. I just never stop. Animasyoncular ve 3D çizim uzmanları oyunun boyut kazanmasını ve içerideki objelerinin hareket etmesini sağlıyor. Hatta son dönemdeki pek çok oyunda gerçek aktörlerin hareketleri özel yöntemlerle kayıt altına alınıyor. Calm down a second. Turn around. All right, get on your knees. Don't test me. Just Take it easy. you fight through. Anything sprout? God damn it, I'm clean. I see so much as a Ben 3 boyuta çeviriyorum. Bana konsept geliyor, çizim geliyor. Art direktörle beraber çizimlere bakıyoruz. Üzerine konuşuyoruz. Daha sonra ben 3 boyutlu modeli yapıyorum. So the first thing that happens is EWA will create this concept for a character, and that will get translated into a 3D mesh. That mesh gets transferred over to us, and the first thing we need to do is set that up for animation. And what that means is we need to create joints and controllers so that animators have controls to move that character. And once that's in an animator's hand, we're going to talk with design, and we brainstorm about what we want the character to do for gameplay reasons. And then we're going to explore its emotional side and see what its attitude is going to be like in the final version. Bu çalışmalar devam ederken programcılar bütün bu parçaların bir arada uyumla çalışabilmesini sağlıyor. Oyuna hayat katan seslendirmeler, efektler ve müzikleri unutmamak gerekiyor. There's usually one person we call the lead who's responsible to make sure that the quality of the work is good and that everyone's building the same kind of game. The programmers take the individual elements of design and sound, of text for the story or for animation, and the programmers weld it together into what you see as the game experience. So it's this collaboration of at least 100 people
each tremendously skilled at what they're doing, but all focused in on making one game. Her şey bittiyse artık test aşamasına geçebiliriz. Test süreci oyunda kalan hataların keşfi için. Oyun oynayarak para kazanmak kulağa eğlenceli gelebilir. Ancak aynı bölümü farklı şekilde yüzlerce defa oynamaktan bahsediyoruz. Yani bu iş göründüğü kadar zevkli değil. Oyun tamamlandıktan sonra işin fabrikasyon kısmı geliyor. Son haline ulaşan oyun kutulanma ve dağıtım gibi süreçlerden geçerek evlerimize geliyor. Bize de onları zevkle oynamak kalıyor. So one advice I can give to anyone who wants to get into the game industry as an artist is just practice, just draw, never stop drawing. As a kid, I drew, I just never stopped. So that's one thing that you have to realize is that it's just practice, practice, practice. It's not just talent, it's practice. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Hadi görüşürüz.